Abi ben şimdi Decathlon'a geldim. Her ihtimalle karşı izin istedim. Belki çekim yapmaya izin vermezler diye. Geçen sefer gelmiştim çünkü. Kapıda güvenlik tuttu. Hani çekim için izin istemem gerektiğini söyledi. Ben şu an İstiklal Caddesi'ndeki Demirören AVM'ye geldim. Oradakilere söyledim. Yani bir sıkıntı olacağını sanmıyorum falan dedi ilk başta. Ondan sonra müdürüne falan sordular. Ben de bir şekilde çekime başladım. Şimdi sizlere çadırları göstereceğiz. Çadır modelleri bu tarafta. Şöyle dizmişler. Mağaza düzenini biraz değiştirmişler açıkçası. Önceden şu görmüş olduğunuz ürünler bu tarafta değildi. Burası komple bomboştu. Bütün çadırları şöyle sıra sıra dizmişlerdi. Siz de hangi çadırı almak istiyorsanız ona göre bakıyordunuz. Ama şu an sadece bu tarafa sergiledikleri şekilde bakacağız. Şimdi şöyle bir model var arkadaşlar. Bu çadırın fiyatı şurada yazıyor, bakın 230 TL. Bu çadır su geçirir diyor arkadaşlar. 2 kişilik bir çadır. Fiyatı 230 TL ama şimdi sırf düşük fiyatlı olsun diye de 230 TL böyle bir çadır almak pek akıl kârı değil. Onun haricinde 2 kişilik, ben yine bunların resimlerini ekranın şu tarafına ya da şu tarafına falan koyacağım arkadaşlar. İnternetten bulursam. Onun haricinde benim kullandığım şu çadır var. Şu çadır 2 kişilik, fiyatı 320 TL. Bu su geçirmiyor. Ben bunu internetten inceledim. Bunun bir testini yapmışlar. Su testine sokmuşlar bunu. Çadır su geçirmiyor. Bagajı da var. 2 kişilik bir çadır. Toplamda 2,5 kilo. Böyle bir çadırı tavsiye ederim. Ben bunu kullanıyorum. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Zaten tek kişilik çadır yok. 2 kişilik çadırlar var. 3-4 diye gidiyor. Ona göre çadırlarınızı tercih edebilirsiniz. Daha sonra burada 620 TL'ye bir çadır var. Fresh Black diye geçiyor. Fresh Black dediği şey yani dışarıdan gelen gün ışığını çadırın içine çekmiyor. Yani doğal olarak çadır kapkaranlık oluyor ve sabah kalktığınız zaman terlemiş bir şekilde, sırılsıklam bir şekilde uyanmıyorsunuz. Bu anlamda Fresh Black'leri öneririm ama bunun 2 kişiliği yok. İnternet sitesinden baktım. 2 kişiliği kaldırmışlar sanırım. Yani tükenmiş mi ne olmuş tam olarak bilmiyorum ama normal şartlarda 2 kişilik Fresh Black fiyatı 460 TL'ydi en son. Decathlon mağazalarında kalmadı diye diğer internet sitelerinde 600-700 TL vardı. Onun haricinde şöyle bir çadır mı ama? Çadır var arkadaşlar. 270 TL değişik bir çadır. Şurada resimlerine bakabilirsiniz. Daha önce bunu görmedim. İlk defa görüyorum. Farklı bir model var mı diye bakıyorum. Farklı bir model yok. Abi bir de şöyle bir çadır var. Göstermeyi unuttum. Bunun boyutu bayağı büyük. Fiyatı da 360 TL. Eğer sırt çantasıyla gezeceksiniz böyle bir çadır sizin yanınızda yük olabilir. Yani eğer arabanız varsa böyle bir çadır alıp bagaja atarsanız gittiğiniz yerde de kurabilirsiniz. Bir de hani bu çadırların özelliği şey, şöyle atıyorsun açılıyor bir anda, öyle bir çadır. Abi şimdi çadırı seçtik. İçinde yatmak için de bir mata ihtiyacımız var. Bir de matları göstereceğim size. Şurada şöyle görmüş olduğunuz şekilde mat var. 2 çeşit var. Bendeki olan şu oluyor arkadaşlar. Bunun ebatı neymiş? 60'a 180 santim diyor arkadaşlar. Bu biraz kalın. Tarafına baktığınız zaman belli olur zaten. Bunun fiyatı da 70 TL. Zaten bu tarafta bilgileri yazıyor. Bir de biraz daha incesi var. Bunlar da şu şekilde 50 x 180 santim diyor. Bunlar biraz daha ince. Bunların amacı nedir? Bunlar mesela gece çadırda yatacaksınız. Abi bunu seviyorsunuz. Çünkü doğrudan çadırın içinde öyle rastgele yatamazsınız. Doğal olarak sırtınız, beliniz, her yeriniz ağrır. Bunlar o anlamda biraz kolaylık sağlıyor sizlere. Şu dediğim gibi şu kalın olan, biraz daha kalın olan 70 TL. Şu biraz daha ince olan 50'ye 180 santim olan da 35 TL diyor. Şurada da şişme matlar var. Görüyorsunuz. Bunların fiyatı 150 TL diyor. Şurada da var. 200 TL diyor. Bunların ebatları farklı oluyor. Boyutu farklı oluyor. Bunları tavsiye ediyor muyum? Eğer sırt çantasıyla geziyorsanız, yani otostop çekiyorsunuzdur, gece işte sağa sola çadır atıyorsunuzdur. Bu tarz şişme matları yanınızda taşımak bayağı bir yük olur. Bir de bunun pompası var, yani yanınızda pompayı taşımak gerekiyor. Bayağı bir zahmetli iş. O yüzden bunları, yani tabii konforlu değil demiyorum. Ama eğer arabanız varsa, yani ben işte sadece izinli günlerde, yıllık izinlerimde, işte yılın belli zamanlarında seyahat ediyorum diyorsanız, çadır atıyorum diyorsanız ve arabayla gidiyorum diyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz. Ama sırt çantalı seyahat edenler için, gezginler için pek sağlıklı değil. Yani bunlar sizin yanınızda yük olur. Ama dediğim gibi şu matlardan tercih edebilirsiniz. Hatta bakın onun pompası da buradaymış. Görüyorsunuz. Şöyle bir pompası var. Abi bunu yanınızda taşımaya güveniyorsanız böyle bir şey tercih edin. Ama bence yok yani. Pompanın fiyatı da şurada paket halinde var zaten. Şöyle baktığımız zaman fiyatı da 55 TL. Bilmek isteyenler için. Bir de şu matların, yani bu şişme matların
Bir de farklı olanları var. Bir sarı, bir de mavi renkli olanları var. Onları da şu ekranın köşesine falan koymaya çalışırım. Onları da tavsiye ederim. Fiyatı kaç para tam olarak hatırlamıyorum. 380 TL'di galiba. Onlar da gayet rahat bir mat. Diğer yani benim size tavsiye ettiğim, kendi kullandığım mata göre bayağı bir pahalı ama konfor olarak iyidir. Onun için ekstra şey de gerekmez. Pompaya falan gerek yok. Sadece böyle 10 nefes, 15 nefes veriyorsunuz. O zaten şişiyor. Her ihtimalle karşıda yanında bir tane yama veriyorlar. Az önce çalışana sordum ama çok nadir diyor. Patlamaz diyor. Ben de onu da almayı düşünüyorum. Onları da dediğim gibi şu iki tarafa koymaya çalışacağım fotoğraflarını. Abiler şimdi çadıra baktık. İçinde yatmak için yani altımıza serebileceğimiz mat, onu da gösterdim. Bir de uyku tulumu var. Uyku tulumu gerekli mi? Aslında yazın Antalya gibi bir bölgeye gittiğinizde ona gerek kalmıyor. Ama her ihtimale karşı Karadeniz gibi bir bölgeye gidersiniz. Yağış alan bir bölgeye gidersiniz. Geceleri soğuk da olur. Doğal olarak bir uyku tulumuna ihtiyacımız var. O uyku tulumlarını göstereceğim şimdi size. O uyku tulumu var ama çok fazla seçenek kalmamış zaten. 4-5 tane seçenek oluyordu. Şöyle bir uyku tulumu göstereceğim size. Ya bu ne oluyor? Bunu açıyorsunuz, içine giriyorsunuz. Altınızda da mat oluyor. Hem rahat bir şekilde hem sıcak bir şekilde yatabiliyorsunuz. Bu 15 dereceye kadar size idare edebiliyor. Eğer daha soğuk bir yere giderseniz donabilirsiniz. Bunun kilosu 680 gram diyor. 680 gram bir ağırlığı var. Bende 10 dereceye kadar olandan var. Şu an bu bölümde yok ama kırmızı bir şeydi benim seçtiğim. 10 dereceye kadar kullanım sıcaklığı vardı. Şunlar zaten fazlasıyla büyük. Her ihtimale karşı göstereyim. Bunlar fazla büyük arkadaşlar. Bunların fiyatı da 220 TL. Bunlar da 10 dereceye kadar idare ediyor. Bunun hacmi de 1 kilo 300 gram. Bir de yastıkları göstermek istiyorum size. Şişme yastıklar. Şöyle bir şişme yastık var. Şu an paket halinde olduğu için bu şekilde, zaten paket olmasa bile ebatı, boyutu, kapladığı yer şöyle bir şey oluyor. Bunu şişirdiğiniz zaman hemen şöyle göstereyim size. Burada zaten şişirip bırakmışlar. Şu şekle geliyor. Bunun üstünde de yatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun fiyatı neymiş? Hemen göstereyim size. Bunun fiyatı 30. Aynen bak şöyle kapladığı yeri de görüyorsunuz. Şu kadarcık bir şey. 30 TL. Böyle bir şey de olabilir. Yastıksız uyuyamam diyenler için. Paketten su alıp para vermek istemiyorum diyorsanız şöyle su kaplarından alabilirsiniz arkadaşlar. Bu 0.5 litre diyor. Bunun fiyatı 32. Yani bunu doldurursunuz abi. Sürekli çantanızda durur. Zaten şurada asmak için şey de var. Asmak için yeri de var. Ya da şurada biraz daha büyüğü var. Şöyle göstereyim size. Bu da 1.2 litreymiş. Bunun fiyatı da 45 TL. Şu an seri sonu indirim diyor. Böyle bir şeyi tercih edebilirsiniz. Yani ikide bir markete gidip su almazsınız. Doğal olarak su bulduğunuz yerlerde doğrudan kabanınızı suyla doldurabilirsiniz. Bu göstermiş olduklarımın hepsi plastik oluyor arkadaşlar. Şunlar hep plastik. Modeller şu şekilde gördüğünüz gibi. Farklı farklı renkler var. Bu şekilde. Ama bir de bunların alüminyum olanları var. Onun modelleri de şu şekilde gördüğünüz gibi. Onların fiyatı da 60'tan başlıyor. 65-90'a kadar çıkıyor bu şekilde. Buradan da bu şekilde inceleyebilirsiniz. Şurada da tepe lambası var. Şimdi çadırınızı kuruyorsunuz ya, çadırınızın içeriden üst kısmında, çatı kısmında bir aparat yeri oluyor. Şunu o tarafa takıyorsunuz. Daha sonra bastığınız zaman da çadırınızı aydınlatıyor. Böyle bir şeye mutlaka ihtiyacınız var. Olmazsa olmaz. Bunun fiyatı kaç? 45 TL. Bir kişi diyor ama siz zaten 2 kişilik çadıra taksanız bile gayet rahat bir şekilde aydınlatıyor. Şu tarafta da kafa lambası var arkadaşlar. Bunu aynı şekilde kafanıza takıyorsunuz. Gece mesela çadır kuracaksınız. Bunu kafanıza taktığınız zaman az önceki gösterdiğim gibi, şunun gibi kafanıza taktığınız zaman doğal olarak eliniz boş oluyor ve rahat bir şekilde işlerinizi halledebiliyorsunuz. Ayrıca işte gece kalktığınızda lavaboya gideceksiniz falan. Kafanıza takıp böyle gece karanlığında gayet kullanışlı bir şekilde. Siz bakın şöyle. Burası aydınlık olduğu için pek şey yapmıyor ama ben bundan kullandım. Gayet güzel, tavsiye ederim. Bunun fiyatı da 35 TL. Gayet basit. Ve şimdi hemen hemen bütün ürünleri tamamladık ama çadırdan bahsetmedik. Bu kadar ekipmanı ne yapacağız? Tabii ki de bir çantaya koyacağız. Size çanta modellerini de göstereyim. Şu tarafta 40 litreler var. Bu 40 litreye çok fazla bir şey sığdıramazsınız. Yani tek başınıza seyahat ediyorsanız, uzun yola çıkıyorsunuz, hemen dönmeyeceğim diyorsanız 40 litre eşyalarınız için yetersiz kalabilir. Mesela bunun fiyatını hemen söyleyeyim size. 310 TL diyor.
Şu çantalarda arkadaşlar, Decathlon'un bütün çantalarında şu sırt kısmında omuz desteği ve bel desteği oluyor. Bunlar sağlık açısından gayet uygun olur. Böyle bir şey, yani Decathlon'un çoğu çantaları böyle. Bunu da düşünmüşler. Ama dediğim gibi uzun seyahatler için bu yetersiz kalabilir. Ne yaparsınız? İşte aydan aya, yıldan yıla geziyorsunuzdur. Bavulunuzla geziyorsunuzdur. Yanınızda bir de böyle bir çanta alırsanız ufak tefek şeyleri koyarsınız. Şöyle 60 litre var arkadaşlar. Ben de 60 litre kullanıyorum. 60 litreyi tavsiye ederim. Sürekli olarak yollardaysanız böyle bir şey sizin işinizi görebilir. Bunda da bakıldığı zaman arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bel desteği var. Aynen. Omuz desteği, bel desteği var. İdariyeten şu yan cebi de iyi düşünmüşler. Yani şu tarafa tam açık değil burası ama birazdan göstereceğim. Önemli eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. İşte pasaport olur, cüzdan olur vesaire vesaire. Bunun fiyatı 315 TL. Şu an 400 TL'den düşmüş, 315 TL ve garantisi de 10 yıl diyor. Gayet güzel, böyle bir şey olabilir. Onun haricinde 70 litreye bir çanta var. 70 litre biraz fazla büyük gibi geldi bana. Yani tamam, sürekli yollardasınız, seyahat ediyorsunuzdur. 70 litre de olabilir ama bana kalırsa ideal olan 60 litredir diye düşünüyorum. Bunun da aynı şekilde şöyle bakıldığı zaman şu tarafta görüyorsunuz. Omuz desteği, bel desteği var. Şunu indirip kaldırabiliyorsunuz tabii şu bölümü. Biraz aşağıda kalmış fark ettiyseniz. Bunun fiyatı da 720 TL, 70 litre diyor ve bunun da aynı şekilde 10 yıl garantisi var. Valiz tipi diyor. Bazı çantalarda, yani şöyle söyleyeyim, şu orta kısımdan açılıyor olması gerekiyor. Öyle olursa sizin işinizi de kolaylaştırmış olur. Ve şöyle bir şey daha var. Çantanız ne kadar büyük olursa, mesela bu 70 litre ya, bu sefer içini de o kadar çok doldurma gereği hissediyorsunuz. Bence fazla gereksiz gibi yani. O yüzden mümkün olduğunca ne kadar az olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum büyüklüğü. Yani 60 litre bunun için bence ideal ama bu 70 litre mesela. Bunun fiyatı da dediğim gibi 720 TL. Sonra şöyle bir model var. Bunun fiyatı 480 TL. Litresi 50 litre diyor. Burada bir çantamız var. Şöyle bakın, şu kısma cüzdan, para vesaire önemli eşyalarınızı koyabilirsiniz böyle küçük. Onun haricinde bakın bel desteği, şu tarafta 2 tane demiri var. Şu tarafları biraz daha açıktır mesela bunun. Dediğim gibi Decathlon bu işi iyi düşünmüş. Bel desteğinin olması gayet iyi. Sağlık için gayet uygun. Devam edelim. Şöyle bir model var. Bu biraz şık duruyor. Bence tabii. Bunun fiyatı da 630 TL, 50 artı 10 litre diyor. Şöyle daha sonradan şu tarafları çıkartabiliyorsunuz. Yani ekstra çanta daha olmuş oluyor şu tarafta. Şöyle bakalım. Bu sanıyorum ki 70 artı 10 diye biliyorum. Bakalım. 70 litre. Aynen. Artırılabilir diyor yani. 10 litre de ilave edebiliyorsunuz. Bunun fiyatı da 870 TL. Şunlar gayet ideal. Bak şöyle altta da modeller var. Onları da göstereyim. Şöyle bir şey de olabilir ama bunların fiyatları da bayağı pahalı. Mesela bu 1090 TL. Hemen şöyle bir şey var. Şöyle göstereyim size. Bu 50 artı 10 diyor. Toplamda 60 litre. Fiyatı 720 TL. Şu da şık bir model bence. Şöyle bir şey de olabilir. Bu da 620 TL. 70 litre oluyor bu. 60 litresi olaymış, iyiymiş. Şimdilik modeller bunlar var abi. Ama dediğim gibi önerebileceğim şu an 60 litre ama 60 litre baktığım zaman bu tarafta yok gibi. Hemen hemen hep 70 litre var. 50 litre var. 60 bir tek şu var. Şöyle bir model var 60 litreye. Onun fiyatı da az önce de söylemiştim. 315 TL. Çadırımızı tamamladık. Yatacak yerimizi hallettik. Uyku tulumu olsun, çadır olsun, mat olsun, çanta olsun. Hepsini hallettik. Sıra geldi karnımızı doyurmaya. Şimdi onun için de size güzel bir tüp göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir tüpümüz var. Böyle minicik. Çok fazla yer kaplamıyor. Şöyle bir şey. Kamp tüpü. İşte otostop çektiğiniz yolda gidiyorsunuz. Bir yere kamp attınız ve karnınız acıktı. Etrafta da yakın bir market yok. Hemen çıkartırsınız abi çantadan bunu. Atarsınız bir köşeye. Hemen kurulursunuz. Üstünde yemeğinizi pişirirsiniz. Nurgaz diye geçiyor bu. Fiyatını göstereyim size. 120. Bakın 3000 watt alev gücü var diyor. Böyle bir şeyle alabilirsiniz yani. Bu gayet güzel olur. Şöyle tüpümüzü gösterdim ama şöyle bir şey var. Normalde onun üstünde böyle güzel gene Decathlon'da kaplar falan oluyor. Tencere şeklinde yani. Pratik. Böyle iç içe geçmiş bir şekilde sergiliyorlardı onu. Ama şu an sanırım kalmamış. Göremedim bu taraflarda. Sordum, yok dediler. Ama genel anlamda işte şöyle bardakları var. Şöyle bir şey var ama bunlar normalde dediğim gibi daha pratik bir şekilde gösteriliyordu. Bunları şu an ayrı ayrı sergilemişler.
Bunlardan da tercih edebilirsiniz. Bu bardak mesela 40 TL, 120 gram bir ağırlığı var. Paslanmaz çelik diyor. Gayet dayanıklı yani. Abiler bir de şöyle bir yağmurluk var. Bu yağmurluğu çantanızın etrafına geçiriyorsunuz. Diyelim ki yağmur yağdı ve çantanızda ıslanacak şeyler var. Yani ıslanmasını istemediğiniz ürünler var mesela. Bunu çıkartıyorsunuz ve çantayı komple böyle sarıyorsunuz ve çantanızın içindeki şeylere de zarar gelmiyor. Böyle bir şey de iyi düşünmüşler ama şöyle bir durum var. Çantanızın modeli ne olursa olsun bu tek model. Yani turuncu bir rengi var bunun. Bunun fiyatı da 37 TL. Ama tavsiye ederim. Ve bunlar şey oluyor. Şöyle bir durum var. Çantanızın litresi ne olursa olsun. Mesela burada yazıyor 40 ya da 60 litre. Fark etmez. Esniyor zaten. Bunu biraz açmışlar mesela. Biraz dağıtmışlar. Esnediği için çantanızın şeklini alıyor. Çantanızın büyüklüğü küçüklüğü fark etmez. Ama dediğim gibi alacağınız çantaya göre değişebilir. 40 litre 60 litre var. Bir de mesela benim şu elimdeki göstermiş olduğum 20 ve 35 litrelik çantalar için diyor. Yani onlar da hemen hemen onları az önce size göstermemiştim. Şöyle küçük modeller için. Mesela bu 30 litre oluyor. Çok küçük. Sırt çantası gibi, okul çantası gibi bunun boyutu. Ona göre tercih edebilirsiniz. Abiler ben şimdi size hemen hemen bütün ekipmanları göstermeye çalıştım. Yani bu göstermiş olduğum ekipmanların hepsi temel ekipmanlar. Bunları aldığınız zaman zaten bir eksiğiniz kalmıyor. Neler var? Ben tekrar bir üstünden geçeyim. Çadır, çanta, mat, uyku tulumu, tepe lambası, kafa lambası, su termosu, tüp, yağmurluk bu tarz şeyler var. Onların fiyatlarını da hemen hemen yanına falan yazacağım. Bu ürünleri aldığınız zaman zaten hemen hemen hiçbir eksiğiniz kalmamış olacak. Ben yine toplam fiyatlarını, yaklaşık fiyatlarını bu aşağıya falan yazarım. Yine bir hesap yaparım. Siz de en azından ona göre, bütçenize göre bir şeyler yapabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Muhtemelen 1000 liraya geçecek diye düşünüyorum. Yani bütün ürünleri hep birlikte almak zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum ben ne yaptım? Cebimde 50 TL para vardı. Önce mat aldım. Cebime 30 TL geçti. Örnek veriyorum. Tepe lambası aldım. Sonra başka bir zaman kafa lambası aldım vesaire vesaire. Parça parça aldım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz sorular varsa onları yorumlarda belirtirsiniz. Ben bir şekilde size dönüş yapmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.